İstediğini elde etmek için onu hak etmelisin. Dünya henüz bir sürü hak etmeyen insanı ödüllendirecek kadar çılgın bir yer olmadı. Warren Buffett'ın iş ortağı, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz milyarder Charlie Munger'dan yatırım yaklaşımını ve hayata dair fikirleri bu videoda bulacaksınız. Charlie'nin kim olduğunu biliyorsanız kesinlikle onun iş ortağını da tanıyorsunuzdur. Çünkü bu kişi Warren Buffett'tan başkası değil. Onlarca yıldır Charlie ve Warren, yatırım şirketleri Berkshire Hathaway'i dünyanın en değerli 5. şirketi haline getirmek için birlikte çalıştılar. Dünyanın en iyi şirketlerini seçip uygun fiyatlardan satın alarak büyük yatırımlara çevirdikleri bu süreçte birbirlerini destekleyerek güçlü yönlerini paylaştılar ve birbirlerinin zayıf yönlerini telafi ettiler. Bu emsalsiz milyarderin hem yatırıma hem de hayata nasıl yaklaştığını öğrenmek istiyor musun? O zaman devam edelim. İşte Charlie Munger'ın hayatı boyunca uyguladığı 3 temel prensip. İyi yatırımcılar bildiklerine sadık kalır ve kendi yeterlilik çemberlerinin dışına çıkmazlar. I want to report to all of you that in my whole life, I've never succeeded much in something I wasn't interested in. So I don't think you're going to succeed if what you're doing all day doesn't interest you. And you've got to find something you're interested in, because it's just too much to expect of human nature that you're going to be very good at something you deeply dislike doing. And that's one big issue. And of course, you have to play in a game where you've got some unusual talents. You do not want to play, if you're 5'1", you don't want to play basketball against a guy that's 8'3". It's just too hard. And so you got to figure out a game where you have an advantage. It has to be something you're deeply interested in. Tıpkı Warren Buffett gibi Charlie de iyi bir yatırım yaklaşımının sınırlarınızı kabul etmekten ve bildiklerinize bağlı kalmaktan geçtiğine inanıyor. Eğer bir borsacı size ilk önce bir otomotiv şirketini öneriyor, bundan kısa süre sonra hava yolları ve turizm alanının çok karlı olacağından bahsedip bir uçak şirketini övüyor ve bundan çok fazla zaman geçmeden bu sefer de ilaç şirketlerinin parlak geleceğinden bahsediyorsa arkanıza bile bakmadan oradan kaçın. Her şeyden önce her bir endüstri inanılmaz derecede karmaşık ve anlaşılması zor. Dolayısıyla birden fazla konuda bilgi sahibi olan çok az insan var. İkincisi, herhangi bir yatırımın finansal niteliği de oldukça karmaşıktır. Bu nedenle bir uzman, çoğu zaman kendisinin bile tam olarak anlamadığı bir şeyi size satmaya çalışabilir. Berkshire Hathaway'de Charlie ve Warren, harika bir şirketin olması gereken fiyatın altında bir fiyatla işlem yapmasını beklemek şeklindeki Benjamin Graham'ın değer yatırımı yaklaşımını benimsemişlerdi. Ancak asıl işi, yani şirketin değerlerini ve yönetimin neyi hedeflediğini anlarlarsa yatırım yapmaya tam ikna oluyorlardı. Bu da şirketin vizyonunu anlamaktan geçiyordu. Berkshire Hathaway'deki bu değer yatırımı yaklaşımı sadece finansal göstergelere odaklanan geleneksel bir değerlendirme metodundan daha fazlasını içeriyordu. Charlie Munger ve Warren Buffett bir şirketin gerçek değerini belirlemek için finansal tabloların ötesine geçiyor. Şirketin temel iş stratejilerini, rekabet avantajlarını ve uzun vadeli vizyonunu dikkate alıyorlardı. Bu ikili bir şirketin sadece geçmiş performansına değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyeline odaklanmayı tercih ediyorlardı. Berkshire Hathaway'in yatırım stratejisi, bir şirketin güçlü bir rekabet avantajına sahip olup olmadığını belirlemek ve bu avantajın sürdürülebilirliğini anlamak üzerine odaklanmıştı. Bu, uzun vadeli yatırımları destekleyen temel bir prensipti. Ayrıca yönetimin şirket değerini artırmaya yönelik tutumunu anlamak da önemliydi. Munger ve Buffett, şirketlerin liderlik ekibinin dürüstlüğüne, stratejik vizyonuna ve uzun vadeli hedeflerine büyük önem veriyorlardı. Berkshire Hathaway'in yatırımlarında şirketin değerlerini paylaşan ve uzun vadeli başarıya odaklanan yönetim ekiplerini tercih ediyorlardı. Sonuç olarak Berkshire Hathaway'in değer yatırımı yaklaşımı sadece finansal performansa değil, aynı zamanda şirketin temel değerlerine, rekabet avantajlarına ve uzun vadeli vizyonuna odaklanarak bir şirketin gerçek değerini anlama çabasını içeriyordu. Bu yaklaşım, Berkshire Hathaway'in uzun vadeli başarısının temelini oluşturmuş ve dünya çapında tanınan bir yatırım stratejisi haline gelmiştir. Çok basit bir yatırım stratejileri vardı. Gir, çık ve çok zorlu olarak adlandırılan bu 3 basit yatırım stratejisi,
Berkshire Hathaway'in yatırım kararlarını hızlı ve etkili bir şekilde yönlendiriyordu. İlk strateji, iyi bir yatırım fırsatı belirlendiğinde hemen giriş yapmayı öngörüyordu. Warren Buffett ve Charlie Munger değerli bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğine inanıyor ve bu strateji sayesinde potansiyel kazançları maksimize etmeye odaklanıyorlardı. İkinci strateji ise aynı derecede basitti. Bir yatırımın artık yeterince karlı görünmemesi durumunda hızlı bir şekilde çıkış yapmayı içeriyordu. Bu, sermayenin daha verimli bir şekilde yönetilmesini ve değer kaybının minimize edilmesini amaçlıyordu. Buffett ve Munger, duygusal bağlara kapılmadan objektif verilere dayanarak bu tür kararlar almaya özen gösteriyorlardı. Üçüncü strateji, çok zorlu olarak adlandırılan modeldi. Bu strateji, gelecekte potansiyel değer yaratabilecek ancak henüz tam olarak anlaşılmayan veya değerlendirilmemiş yatırımları içeriyordu. Buffett ve Munger, bu tür durumlar için daha fazla araştırma ve analiz yaparak şirketin potansiyelini anlamaya yönelik çaba harcamayı taahhüt ediyorlardı. Bu strateji, uzun vadeli yatırım anlayışlarının bir yansımasıydı ve potansiyel büyüme fırsatlarını değerlendirme konusundaki titizliklerini vurguluyordu. Bu üç strateji, Berkshire Hathaway'in başarısının temelini oluşturuyordu. Basitlikleri ve etkili uygulanabilirlikleri sayesinde Warren Buffett ve Charlie Munger, yatırım dünyasında uzun süreli başarı elde etmişlerdi. Bu stratejiler, finansal piyasalardaki belirsizliklere rağmen sağlam temellere dayanarak sürdürülebilir bir büyümeyi destekliyordu. Belirsiz olan hiçbir şeye yatırım yapmayın. Bilginize güvenin ve sabırlı olun. Zamanı geldiğinde doğru şirketler yatırımlarınızın karşılığını verecektir. Bir şeyler yapmayın. Orada öylece durun. Bu yaklaşım her şeyden önce bir şeyi gerektiriyor. Sabır. Panik anlarında ortaya çıkan şu klasik deyişi biliyorsunuz. Orada durma. Bir şeyler yap. Yatırım söz konusu olduğunda bu kötü bir tavsiyedir. Charlie ve Warren'ın yatırım kriterlerine uyan şirketler çok az olduğundan tam tersini söylemekten hoşlanırlardı. Bir şeyler yapmayın, orada öylece durun. Hayatta olduğu gibi yatırım yaparken de zamanınızın büyük bir kısmı bekleyerek geçecektir ve iyi bir yatırımın sonuç vermesi için de öyle olmalıdır. Bu bir nevi otobüs beklemeye benzer. Bir sonrakinin ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz ama hazır olmanız gerekir. Yatırım yaparken beklemek, belirsizliklerle baş etmeyi, doğru fırsatları değerlendirmeyi ve duygusal dalgalanmalara direnmeyi gerektirir. Belirli bir getiriye ulaşmak için belirli bir süre beklemek gerekebilir ve bu süreçte sabır büyük bir öneme sahiptir. Diğer yandan çoğu insan hızlı hareket etmeyi tercih eder ve sürekli bir aktivite içinde olmanın daha verimli olduğunu düşünür. Ancak Buffett ve Munger'a göre bilgi toplama, değerlendirme ve sakin bir şekilde bekleyerek doğru anı seçme uzun vadede daha sürdürülebilir ve başarılı bir yatırım stratejisi sunar. Bu nedenle büyük yatırımcılar sadece doğru işlemleri seçmeye odaklanarak yılda sadece birkaç işlemle elde edilecek karların tadını çıkarırlar. Elbette çoğu insan beklemenin verimsiz olduğuna inanıyor. Bu yüzden sadece bilgi toplamak ve soğukkanlılığını korumak yerine çoğu yatırımcı bir işlemden diğerine koşuyor ve sonuçta zararlar, komisyon ücretleri ve vergilerden başka bir şey biriktirmiyor. İyi yatırımcı ise sadece bekleyip tüm getirileri topluyor. Doğru işlemler olduğu sürece yılda yalnızca birkaç işlemden elde edilecek kar, hepsi bu kadar. Pek çok farklı disiplinden öğrenerek kendinize dünyevi bir bilgelik oluşturun. By the way, don't you read a book a day, something like that? Like you told Well, maybe not. I read and I skim a lot. Yeah. I do the accidents of life. You'll give me books. I am a torrent of books, and perfect strangers give me books. Yeah. Lots of them. And I almost never buy a book anymore. When I was young, I used to order them from the book review columns of the New York Times. And now that it's torrent of books comes in, I just select what I want. And I'm amazed at how well some of these people are reading me. And what has that done to your life? I think. Well, it was perfect for me. I don't think you can take every bookish little boy and turn him into a billionaire by patting him on the head and say, read all you want, Johnny. But if it were that easy, there'd be more billionaires. But it enormously helped me. And
I think reading, once you've learned it, reading and arithmetic, you can take in so much, and you can take it in on your own time schedule. If somebody's talking to you, he may be telling you something you don't want to know, you already know, it's too hard, or he's going too fast or too slow. But when you're reading, you can just take it as you want it. So it's just God's gift. If you're into self-education, there's nothing like reading. And of course, people who do a lot of it have an enormous advantage. Muhtemelen Charlie'nin yatırım konusundaki bilgisinden daha da havalı olan şey onun hayata dair bilgisiydi. Dünyevi bilgelik adını verdiği bir şeyi biriktirmeye çalışıyordu. Bu aslında sadece kendisi için oluşturduğu bir dizi zihinsel modeldi ve çok çeşitli farklı disiplinlerden ve alanlardan geliyordu. Charlie, herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek için sadece kitap okumakla kalmıyor, aynı zamanda deneyimlerinden, gözlemlerinden ve diğer insanlarla konuşmaktan da yararlanıyordu. Bu şekilde farklı kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırabiliyor, analiz edebiliyor ve sentezleyebiliyordu. Ayrıca zihinsel modellerini güncel tutmak için sürekli olarak yeni bilgiler arıyor ve öğreniyordu. Charlie, zihinsel modellerini uygulamak için de fırsatlar yaratıyordu. Mesela yatırım yaparken psikoloji, ekonomi, matematik ve tarih gibi farklı alanlardan gelen modelleri bir araya getiriyor. Böylece piyasanın durumunu, insanların davranışlarını, olası riskleri ve fırsatları daha iyi değerlendirebiliyordu. Aynı zamanda zihinsel modellerini test etmek ve geliştirmek için de geri bildirim alıyordu. Yaptığı yatırımların sonuçları başarılı veya başarısız olsun ona her zaman yeni dersler ve içgörüler kazandırdı. Psikoloji, ekonomi, matematik, tarih, biyoloji, fizik, felsefe gibi disiplinlerin hepsi dünyaya farklı bir gözle bakıyor. Tüm bunları birleştiren şey ise içlerinde bilgeliğin bulunmasıdır. Dünyayı görmek için bunları farklı mercekler olarak kullanırsanız doğru zamanda doğru olanı alabilir ve hatta gerekirse bunları birleştirebilirsiniz. Bu, diğer insanların herhangi bir duruma ilişkin değerlendirmesine göre bir avantaj olabilir. Ancak bunu yapmak için yalnızca gerçekleri ve rakamları incelemenin ötesine geçmelisiniz. Her disiplinin temel sorularına, cevaplarına ve fikirlerine bakmalısınız. İnsanların neden bu konuları çalıştığı, öğrendiklerini nasıl yapılandırdıkları ve nasıl kullandıkları gibi şeyler. Hazırda birkaç temel prensibiniz varsa, farklı alanlardan önemli fikirleri birbiriyle ilişkilendirerek ve farklı görüşler sunarak, diğer insanların kafalarını kurcalayan birçok karmaşık sorunun yanıtlarına mantık yoluyla ulaşabilirsiniz. Dünyayı tek, sınırlı ve dar bir bakış açısına göre değil, gerçekte olduğu haliyle ele almalısınız. I'm extremely happy and content. What's your secret to lead a happy life? Well, I always say the same thing. Realistic expectations, which is low expectations. If you have unreasonable demands on life, you're like a bird that's trying to destroy himself by bashing his wings on the edge of the cage, and you really can't get out of the cage. It's stupid. You want to have reasonable expectations and take life's results, good and bad as they happen, with a certain amount of stoicism. There'll never be any shortage of good people in the world. All you got to do is think them out and get as many of them as possible into your life and keep the rest of the hell out.